Phuket'ten hepinize selamlar. 3 gece Phi Phi Adası'nda kaldıktan sonra Phuket'e geldik. Ben daha önce Phuket'e gelmiştim birkaç kez. Ama şimdi Tayland'ı geziyoruz. Bu coğrafyadayız. Vaktimiz de var. Tekrar gezelim. Hem Zülal de görsün istedik. Öyle ya, şimdi meşhur Bali'yi gördü. Tayland'a geldik. Bangkok'u gördü. Phuket'i de bir görelim tekrar. Biz şu an Eskişehir merkezindeyiz. Old Town diye geçen yerde. 2 gün buradayız. Sonra o Phuket'in meşhur Patong bölgesine geçeceğiz. Phuket Eskişehir merkezindeki otel odamız. Burayı da gayet hesaplı bulduk. Şöyle güzel bir balkonu da var. 2 gece buradayız. Gecelik yaklaşık 16-17 dolar. Bu bölge Eskişehir merkezi diye geçiyor. Bir bakacağız, eğer keyif alırsak 1-2 gün daha fazla kalabiliriz. Ve artık Tayland'da her yerde gördüğümüz bu gibi butikler, tabii Phuket'te de bolca var. Bu artık legal olmuş ülkede. Eskişehir merkezinde hareketli böyle 3-4 tane sokak, cadde var. Oralarda yürüyoruz, hani ilginç bir şey olursa göstereceğim. Bazı binalar böyle renkli renkli boyanmış. Pazar günleri bu Eskişehir merkezinde bir gece pazarı kuruluyormuş. Güya Tayland'ın en iyilerindenmiş. Öyle okuduk. Ben de daha önce hiç Phuket'e geldim ama gece pazarına gitmedim burada. Pazar günü ona da bir bakarız. Bu tarz lokal yemek yenecek yerler her yerde var. Hello. Buralarda fiyatlar gayet makul oluyor. Ama ne yiyeceğinizi bilmeniz lazım. Yani bizim damak tadına uygun bir şeyler seçmek lazım. İşte bazen noodle söylüyorsun, böyle jölemsi bir kıvamda bir şey geliyor ve yiyemiyorsun. Şöyle hediyelik eşya dükkanları var ama artık sıradan gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Birbirinin benzeri şeyler. Yine bu Phuket Eskişehir merkezinde de yani dükkanların, butiklerin belki 1/4'ü kapalı, kepenk indirmiş. Önceki videolarımda da bahsediyorum. Muhtemelen hala salgının etkisi. İnsanlar 2 yıl kapanınca tekrar açamamışlar muhtemelen. Bakalım, Patong tarafı öyle değildir diye tahmin ediyorum. Sanırım Instagram sokağına geldik. Bu Old Town'un en hareketli yeri, en hareketli sokağı burası. Karşımıza bu tapınak çıktı. Bir bakalım. İçeride de bir şey var ama.
Yani ibadet ediyorlar. Şansa denk geldik. Burada meyveleri bazen tuz atıp yiyorlar. Bazen şeker, bazen pul biber. Biz düz karpuz alacağız. Karpuzumuzu aldık. Bu arada yani Phuket'in eski şehir merkezi de gayet güvenli. Gece gündüz gezebilirsiniz. 2 gün eski şehir merkezinde kaldıktan sonra Patong bölgesine geldik. Birkaç gün buradayız. Patong bölgesindeki otelimize yerleştik. Şansa otelin sahibi de Türkmüş. En az 3 gün buradayız. Sonrasına bakacağız. Tabii Patong tarafı bayağı hareketli. Biz şimdi asıl en cafcaflı noktaya gidiyoruz. Bangla Road'a gidiyoruz. Bütün gece hayatının, bütün hareketin döndüğü yer. Yine tropikal meyvelerden meyve suyu, smoothie bolca var. Biz her gün birkaç kere alıyoruz. Mayıs ayındayız. Hava çok sıcak. Hatta son yılların en sıcak havaları diyorlar. Bizim şansımıza. Yine tabii her yerde masaj salonları. Saati yaklaşık 8-9 dolar. Ayak ve sırt masajı. Şu araçlara tuk tuk deniyor. Önceden bunlar daha eski tipti. Şimdi bir tık daha modern yapmışlar. Yine sokak yemekleri bolca. Şu gördüğünüz Hindistan cevizi yaklaşık 1 dolar, 1,5 dolar. Tabi Bangla Road'a yaklaştıkça her yer kalabalıklaşıyor. Meşhur caddeye geldik. Bu adamlar ellerindeki broşürlerle gece kulübündeki olayı size anlatıyor. Nasıl eğleneceğinizi gösteriyor. Sizi bir şekilde kulübe çekmeye çalışıyor. Buraya gelmeden önce tabi Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phi Phi adasını gezdik. Oralarda da bu yemekleri bolca gösterdim. Buralarda fiyatlar yazmıyor ama Türkiye'ye göre deniz ürünleri her zaman daha ucuz. Yine akrep satıyorlar. Bu pankek de buraya değil de Tayland'da bayağı meşhur. Bangkok'ta almıştık. Yani pankekin içine muz ve Nutella koyuyor.
lezzetli oluyor ama çok yağlı. Yani normalde bunlar üzerlerine fiyat yazarlar ama sanki müşteriye göre mi fiyat veriyorlar anlayamadım yani. Thank you. İşte pankeki böyle yapıyorlar. Ha, bu mangolu ve banalı. Thank you. Gördüğünüz gibi her tezgahta ıstakozlar, balıklar, istiridye, midye tarzı şeyler. Bu yol böyle sahile kadar bir 100-200 metre gidiyor. Sağlı sollu gece kulüpleri var. İşte gördüğünüz gibi butikler. Havai fişeklerine karşıyız. Kuşlar çok korkuyor çünkü. Bu yolun devamında deniz var. Karşısı deniz. Yani Tayland'ın, Phuket'in en turistik caddesinden geçtik. Yani mesela bizim kaldığımız otelden bu denize yürümek 5-10 dakika. Ve bu sahil böyle çok uzun gidiyor. Yani denizi belki çok öyle güzel değil ama her türlü denize girilir. O meşhur caddede sağlı sollu gece kulüpleri var ya, hani kimisi pavyon gibi ama kimisi de gerçekten güzel gece kulübü. Yani dışarıdan o cadde üstünde gördüklerinizle hani burayı yorumlamayın, aldanmayın ona. Normal düzgün eğlenme yerleri de var. Sahile paralel böyle yürüyoruz. Yine her yerde meyve suyu satanlar. Mesela buralarda şu gördüğünüz kaplanlara da gidiliyor. Onlarla fotoğraf çekiliyor ama öyle şeyleri yapmıyoruz. Çünkü o kaplanlara çok eziyet ediyorlar. Uyuşturuyorlar. Ben 2012'de Mine Tayland'a geldiğimde bir kere katılmıştım. Sonra da pişmanım yani öyle bir yere gittiğime. Olur ya hani buralara gelirseniz o gibi şeylere çok girmeyin derim. Biz yine karpuz smoothie yaptırdık. Yemek üstüne.
Burası minibüs durağı gibi tuk tuk durağı. Bunlarda fiyat sabit değil. Gideceğin yeri söylüyorsun, anlaşabilirsen götürüyor seni. Ama turistsen her zaman tabii yüksek fiyat çekiyorlar. Yine her yer masaj salonu. Phuket'teki ikinci günümüz. Murat ve Yasemin'le buluştuk. Onlar da bisikletle Asya'yı geziyorlar. Bir yıldır yoldalarmış. Dünya Perestiz adında YouTube ve Instagram sayfaları var. Hani bir yıldır hiç durmadan nasıl gezilir, çift olarak nasıl gezilir, bir kanallarına gidip bakın derim. Buradan sonra yolculuk nereye? Malezya, sonra da Singapur. Öncesinde neredeydiniz? Öncesinde Türkiye, İran, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Güney Kore, Japonya, Laos, Kamboçya, Tayland. Ey maşallah. Biz de bir aydır yoldayız. Phuket'ten devam ediyoruz. Yarın burada yerel seçim var. Onun için her yer kapalı. Normalde burası buranın en hareketli caddesi. Size iyi geziler, iyi pedal sürmeler arkadaşlar. Çok sağ olasın. İyi pedal çevirmeler. Çok sağ olasın. 2 gün Eskişehir merkezinde kaldıktan sonra Patong bölgesine geçmiştik. Ama bugün pazar, buranın pazarı kuruluyor. Ya da artık hafta sonu pazarı diyelim. Bunu görmek için geldik. Ya burada da ağırlıkta hep yeme içme var. Şansa biz de tok karnına geldik. ...100 gramı yaklaşık 3 dolar. Tabi sadece yeme içme yok. Kenarda yine öyle butikler, pazar tarzı yerler var. Ama artık biz yaklaşık bir aydır gezip bu gibi yerleri görmekten biraz sıkıldık. Onun için böyle incik cincik pek bakmıyoruz. Mısırlar çok güzel. Tayland'da birkaç kere yedik. Çok lezzetli. Biz dayanamadık. Birer tane alacağız. With salt please. Bu yaklaşık 1,5 dolar. Bir közde bir haşlama alıyoruz. Yani abartmıyorum, gerçekten çok lezzetli ya. Eyvah, yakaladım. Lezzetli ama değil mi? Yağmur başlar gibi oldu. Hemen önlemler alınıyor. Hindistan cevizinden yapılma kaseler.
Deniz ürünlerini böyle soslayıp yenecek hale getiriyor. Seafood pancakes. Yani deniz ürünlerinden pankek yapıyor. Yumurtalı. King Lobster yani büyük ıstakoz. En büyüğü yaklaşık 45 dolar. En küçüğüne de 15-16 dolar diyor. Günlerdir Tayland'dayız. Hiç yağmura yakalanmadık diyorduk. Manzarayı görüyorsunuz. İlk defa yağmura yakalandık. Yağmur daha da bastırdı. Artık otele gidelim dedik. Hiç zorlamıyoruz. Phuket'ten gezimize devam ediyoruz. Akşam yemeği yedik ve her yerde gördüğümüz durian meyvesini nihayet bugün beraber deneyeceğiz. Bu meyve normalde daha büyük tabii. Bu içinden bir parçası. Fiyatı yaklaşık, yani şu gördüğünüz küçük parça 3 dolar. Belki bileniniz vardır. Bu hani öyle bir meyve ki çok ağır kokuyor ve hani biraz da pis kokuyor. Otel odasına bu meyveyi sokmanız yasak ve çok yüksek cezaları var. Yani birçok kapalı yerde yenilmiyor. Mesela yerseniz ne olur? Bunu kapalı alanda yediğinizde kokusu 3 gün o odadan çıkmıyormuş. Şimdi ben hepsini yemeyeceğim tabii. Zülal de birazını yiyecek. Değil mi? Şimdi daha önce bunu hiç yemedim. İnanın hiçbir fikrim de yok. Aslında şu an kokmuyor ama bu ne zaman kokuyor? Yedikten sonra ağızda kalıyormuş galiba koku. Çok da emin değilim. Tecrübe edeceğiz. Bu yani bizim kavuna biraz benziyor. Güzel ha. Vallahi güzel. İçinde çekirdek var. Beklediğimden kesinlikle çok güzel. Kavunla mango arası gibi sanki. Tatlı bir tadı var ama çok kremamsı böyle. Kremalı bayağı. Yani bir kokusu da yok. Bu nasıl oluyor ben anlamadım. Bu da çekirdek kısmı. Sırada Zülal var. Hadi bakalım. Zülal de ilk defa Heyecanlıyım, yiyor. merak ediyorum. Kötü mü iyi mi? Hayır, bu güzel bir şeymiş. Yani kimisi Böyle çok yumuşamış kavun gibi. Ama koku da yok ki bunda, ben anlamadım. Güzel ama. kremamsı mı? Evet. Tatlı soğan gibi. Ama fiyatı pahalı tabii. Ama Az mı bulunuyor ondan mı sevdim pahalı ben bilmiyorum. 3 yılda bir yetişiyormuş. Bir koku alıyor musun? Hayır. Kokmuyor. Tadı, faydaları cennet, kokusu cehennem falan yazıyordu. Bence gayet güzel. Yani geldiklerinde takip edenlerimiz yesin mi? Bence tatsınlar mutlaka. Tamam. Çok tatlı ya, ben sevdim. Bakın meyvenin işte açılmamış hali böyle, kesilmemiş hali. Böyle satıyorlar.
Şimdi o meyve 3 yılda bir ancak yetişiyormuş. Yani ağaç 3 yılda bir meyve veriyormuş. Biraz da o yüzden böyle pahalı. Tekrar gidip ona 3 dolar vermeyiz herhalde. Yok, canımın isteyeceği bir şey değil. Yani evet, hani o paraya edecek bir şey değil bence. Ama belki sağlıklıdır. Yani neyse, gelmişken denemiş Durian'da yemiş olduk. Her yerde yeme içme var. Patong'un ana caddesi. Tabii gündüzleri pek insan görmüyorsunuz. Hava sıcak. Ya kapalı yerlerdeler ya da civardaki plajlarda, adalarda geçiriyor insanlar. Şimdi akşam yemeği için balığımızı seçtik. Gördüğünüz yes barbekü. 1 kilo geliyor. Bu 250 baht. O da yaklaşık 8 dolar değil de işte 7 dolar yapıyor. Yanına da noodle yaptırıyoruz. İsterseniz buradan karides, kalamar, ıstakoz da seçip yaptırabiliyorsunuz. Buraya da oturup yiyeceğiz. Balığımız geldi. Hani bayağı büyük. Yanında kızarmış noodle dedik ama bu nasıl kızarmış onu çok anlayamadım. İnşallah güzeldir. Bir de böyle salatalık. Bakalım tadı nasıl. Görüntüsü kötü ama bakalım. Bu yenmez. Gerçekten mi? Bu yenmez de balık yenir ya. Ya ben tahmin etmiştim zaten görüntüsünden de. Yani bu görüntü şey ya, işte yosun gibi bir şey, nasıl bir şey anlamadım ben. Sen ye bakayım bir canım. Haşlanmış. Hamur gibi bir şey olduğu için. Küçük parça ye. Nasıl? Cıvık cıvık tadıyor. Thank you. Ya o kötüydü. Muz getirdiler. Ne iş anlamadım. Neyse biz balıktan devam edelim. Yani balığın görüntüsü güzel ama tadında böyle bir kum tadı var. Bir de biraz kokuyor. Yani kötü değil de hani gelip tekrar sipariş etmezsiniz. Biraz hüsran oldu bu akşam. Maalesef daha fazla yiyemiyoruz. Bari muz bakalım. Bu da ben de kızartmış falan zannettim ya. Düz muzmuş ya. Evet, bu akşamın favorisi muz. Çok lezzetli. Ne yapalım, arada böyle olur. Gerçi Chiang Rai'de de böyle bir kötü tecrübemiz olmuştu. Orada da yine noodle söylemiştik. Böyle çok jölemsi bir şey gelmişti ve yiyememiştik. Çok kötüydü. Buradaki noodle da keza öyle. Yani özellikle biz kızartılmış noodle dedik. Hani tavada kızartsın gelsin diye ama hiç alakası yok yani. Balık da maalesef yok yani. Favorimiz muz. Biz bu bildiğimiz hamburgerciye geldik. Lezzetli, güzel. Karnımızı bu akşam da böyle doyuralım. Değil mi Züleyha Hanım? Evet. Olmadı. Hamburgerlerimizle doyacağız. Biraz önce yediğimiz balığa ve o noodle'a 10 dolar verdik. O biraz çöpe gitti. Bu hamburgerler gayet güzel. İkisine 6 dolar verdik. Bu akşam böyle. Bugün Phuket'te ilk denizimize gideceğiz.
Surin Beach'e gidiyoruz. Yine uygulamadan taksimizi çağırdık. Taksiyle geçiyoruz. Hello. Şimdi Tayland gezimizde biz hep böyle taksi kullandık. Çünkü yani taksi Tayland'da gerçekten ucuz, hesaplı. Ama birçok uygulama var. Uber, Grab, Bolt, InDrive. Yani gideceğiniz bir yere kimisi 500 baht derken kimisi 200 bahta götürebiliyor. Yani hani kimisi 15 dolar istiyor, kimisi 4 dolar. Biz şimdi yaklaşık 15 kilometrelik bir yere gidiyoruz. 6-7 dolar vereceğiz. Yani hani Phuket'e gelirseniz bu gibi uygulamaların hepsi telefonunuzda hazır olsun. Surin Beach'e geldik. Hello, thank you. Bir önce bakalım ne var ne yok, sonra bir yere konuşlanacağız. Tabii önce karnımızı doyuralım. Hamburger, omlet. Yes, thank you. Maalesef yumurtaya şeker atmışlar. Yani bildiğiniz şekerli yumurta. Yani yerel yemek istemesen bile mecburen yiyorsun. Yani yiyemiyorsun daha doğrusu. Bu da kalacak maalesef. Yani yemek yedik ama ikisi de gayet kötüydü. Çünkü yani bu gibi yerlerde yağ pek bizim oraların yağı gibi olmuyor. Yani tavuklu hamburger yağı kötü, tadı kötü. Yumurta şekerli çünkü yağ şekerli oluyormuş. Hiç bizim damak tadımıza uymayan şeyler maalesef. Bir de bu yediklerimize yaklaşık 13-14 dolar para verdik. Maalesef böyle, yani Uzak Doğu'ya geldiğinizde her zaman güzel şeyler bulamayabiliyorsunuz yeme konusunda. Sence nasıldı? Güzel değildi. Yağdan ama Asla değil mi? alışık olduğumuz tatlar değil ama yağdan. Hem bir koku oluyor hem hafif şekerli oluyor. Bizim alışık olduğumuz, seveceğimiz gibi şeyler değil. Evet, değil. Şu palmiyelerin arasına konuşlanacağız. Su soğuk, yani soğuk derken serin diyebilirim. Ama dalgalar güçlü. Yani insanı yoruyor. Biraz yüzmeyi bilmek lazım. Ama tabii suda olmak eğlenceli. Phuket'te hani herhangi bir adaya gitmeden bunun gibi birçok plaj var. Hatta bizim kaldığımız otelden yürüme mesafesinde de var. Patong bölgesinde sahil uzun, geniş. Ama tabii bura kadar güzel değil oradaki plaj. Yine de gidilir. Bu geldiğimiz Surin plajı kısmen sakin diğerlerine göre. Çünkü merkezden biraz uzak. Böyle kenarda hani atıştırmalık alabileceğiniz yerler var. Yemek yiyebileceğiniz ya da içecek alabileceğiniz. Hani buraya gelip bir gün burada geçirilir. Karpuz smoothie bizi kesmedi. Bir de Hindistan cevizi aldık. Smoothie de Hindistan cevizi de 50 baht. Yaklaşık 1,5 dolar. Hindistan cevizi suyunu içtikten sonra içini de böyle yiyebiliyorsunuz. Yalnız bunu fazla yememek gerekiyor. Mideyi bozabilirsiniz. Günlerce yağmura yakalanmadık dedik. Sahilde yakalandık. Ama tatlı yaz yağmuru gibi.
Yağmur 5 dakika yağdı durdu. Şimdi biz yine taksi çağırdık, dönüyoruz. Abi diyor ki gelirken kaza vardı. Bir turist motosikletiyle kaza yapmış. Şimdi bunu niye anlattım? Phuket'e gelince ya da bu coğrafyaya gelince motosiklet kiralamak çok popüler. Biz de kiralayabilirdik ama hani ben çok riske atmak istemedim. Çünkü her gün iyi kötü az da olsa yağmur yağıyor. Zaten taksi kısmen hesaplı. Taksiyle gidiyoruz. Ya bugün bence çok güzeldi. Çok güzel oldu, evet. Yani burası çok keyifliydi ya, hiç Küçük, sakin, çok güzel. hiç bota bin, başka adaya git. Bence yani biz böylesi bize daha rahat, konforlu geldi. Sence? Çok güzel oldu, bence de. Yani Phuket'te kalırsanız böyle yapabilirsiniz. evet, yani illa hani bota bin, başka adaya git. Tabii ki oradaki deniz, kum, plaj daha güzel. Ama günübirlik gitmek için değil. Evet, o biraz yorucu oluyor. Burada yeme içme yerleri de var. Bizim tercihimiz yine şanssızlık oldu. Yine kötü çıktı yemek. Ne yapalım? Hep güzel olacak diye bir şey yok. Abimizin adı İsa, Müslüman. Dedim Phuket'te ne kadar Müslüman var? Yaklaşık 8.000 kadar dedi. Tayland'da da 7 milyon kadar Müslüman nüfus varmış. O da Tayland'ın %7'si kadar. Şimdi uzun süreli gezilerde çamaşırları nasıl yıkıyorsun diye çok soruluyor. Böyle çamaşır yıkama merkezleri var. Bu mesela 15 kilo çamaşır alıyor, 60 baht. Sadece $2. Deterjanınızı kendiniz alıp koyuyorsunuz. Burada görevli yok, her şeyi siz yapıyorsunuz. Daha sonra bozuk paraları buraya atıp makineyi çalıştırıyorsunuz istediğiniz şekilde. 25 dakikada yıkayacak. Eğer makinelere atacak bozuk paranız yoksa, thank you, kağıt para verip oradan bozuk para alıyorsunuz. Çünkü bu makineler sadece 10 bahtla çalışıyor. Buradan kurutmanın derecesini de seçiyorsunuz. Yüksek sıcak, ortalama sıcaklıkta olsun diye. 50 bahta alınca başlattık. Bu ayaklar da benim ayaklar. Bunlar da benim. Evet, çamaşırlarımız bitti. Ne oldu? Evde yıkamak gibi değil mi? Böyle vallahi iyi. Toplayıp gidiyoruz. Bu Patong'daki denize bir de gündüz bakalım. Patong sahili yaklaşık bir 3-4 kilometre, böyle yürüyerek gidebiliyorsunuz. Normalde bu kadar dalga olmuyor. Şu an yağmurlu sezon diye dalga oluyormuş. Ve suda biraz çekilmiş gibi duruyor. Hani Patong'da kaldığınızda yürüyerek bu sahile gelebilirsiniz. İlla ki bir bota binip adalara gitmeye gerek yok. Tabii buranın sahili o adalardaki gibi güzel değil. Öyle kristal kum, beyaz su burada yok. Doğruya doğru. Buralarda şezlong ve şemsiye var. İkisi 200 baht. O da yaklaşık $7-8 yapıyor. Phuket'te hani bunun gibi birçok fast food restoranı var ama fiyatlar normalin üstünde. Yani bir Whopper menü yaklaşık $11. Tayland'ın diğer yerlerine göre Phuket'te fiyatlar biraz yüksek. Önceden bunlar çok eski püskü arabalardan olurdu. Şimdi artık yenilenmiş. Tuk tuk diyorlar. Ama fiyatları taksiden daha pahalı oluyor. Çok sıkı pazarlık yapmanız lazım.
masaj yaptırmamak olmaz. Bir saat full vücut masajı yaptıracağız. Thai masajı. Önce ayaklar yıkanıyor. Çok detaylı göstermeyeceğim ama kabaca anlatayım. Bunları giyeceğiz. Masaja hazırız. Bir saat masaj öyle iyi geldi ki buraya gelmeden önce Bali'deydik. Bali'de de yaptırdık ama bu daha iyiydi ya. Daha güzel gerçekten. Yani daha bir hissediyorsunuz. Thai masajı orta sertlikte. Vallahi çok iyiydi. Bir saat kişi başı fiyat 400 baht. O da 12-13 dolar yapıyor. Gelirseniz muhakkak yaptırın. Sırada Phuket'in en ikonik yerlerinden biri var. Büyük Buda'ya gidiyoruz. Bu arada bu tarz yerlere geldiğiniz zaman hani kadınlar için etek giymek icap ediyor. Aslında erkeklerde çok şortla tercih edilmiyor ama hadi ben öyle giriyorum. Tabii bu Buda figürlerinin aslında hepsinin ayrı ayrı bir anlamı var ama çok ilgilenmediğim için onları bilmiyorum. Hani kimisi şans, para tanrısı, kimisi iyilik. Hani hep böyle güzel şeylere odaklı tanrı figürleri var. Burası tabii şehrin en yüksek noktalarından biri. Şimdi güzel bir manzara göreceğiz diye düşünüyorum. Yani buraya gündüz gelseniz aşırı sıcak olur. En güzeli böyle gün batımına yakın gelmek. Tabii hava bulutlu olmasa daha güzel olacaktı ama ne yapalım? Evet. Büyük Buda'mız bu. Yaklaşık 45 ya da 48 metre yüksekliğinde. Şunlar dilek ağacı gibi. Üstüne yazıp asıyorsun. O bahsettiğim figürlerden mesela fil, çok görüyorsun fili. Yine o diğer figürler. Önceden içine de giriliyormuş galiba ama şu an tadilattaymış. Hani buraya gelmeden önce ya işte yine Buda gitmeye değer mi acaba diyorduk ama yani sırf bu manzara için buraya gelinir. Olur ya Phuket'e geldiniz, burası bence ilk üçte olmalı. Sırf tepeden yani Phuket'in her tarafını görmek için. Yanlış mıyım? Doğrusu. Çok güzel. Yani Serin, ferah hem de. fotoğrafik. Çok güzel. Bir sürü fotoğraf çektik. Phuket'teki son akşamımızda Zula Türk restoranına geldik. Kurt gibi açız. Restoran gayet güzel. Bayrağımızı da görüyorsunuz. Şimdi menü çok geniş. Yani aklınıza gelen her şey, her Türk yemeği neredeyse var. Biz
Biz böyle ufak bir mezeyle başlıyoruz. Humusla ezme. 2 tane lahmacun söyledik ama maşallah büyükmüş. Ama açız, yeriz. Bu arada işletme sorumlusu Hakan Bey. Sağ olsun o davet etti bizi. Kaç yıldır buradasın abi? Mehmet yaklaşık 1,5 yıldır buradayım. Yani toplamda. Bir Covid'den önce dönem de vardı. Covid'den sonra dönem de vardı. Türk izleyenler buraya gelince Zula'ya uğrayacaktır diye düşünüyorum. Aç kalmazlar burada. Tabii Tayland yemeklerini Mehmet, herkes, sen de biliyorsun. Asya yemeklerini biraz kolay kolay ısınamıyorsun. Hemen Zulal'e soralım. Lahmacun da benim gözüm. Lahmacunlar tabii ki çok güzeldi. Şimdi üstüne söylemesi ayıp karışık kebap. Zülal mutlu. Tabii böylesine güzel bir yemeğin üstüne çay olmazsa olmaz. Bak Zülal nasıl gülüyor, görüyor musun? Günlerdir böyle gülmüyordu. Şimdi yemek üstüne yerel bir tatlı deneyeceğiz. Bunun içinde Hindistan cevizi, pirinç var. İkisini beraber kavuruyorlar. Daha sonra yumurta, muz ve un atıp pişiriyorlar. En sonunda da bu muz yapraklarının içinde böyle mangalın üstüne koyar gibi koyup bu hale geliyor. Yiyecek miyiz? Bir de ben bakayım. Yani Zülal çok sevmedi de şimdi söyleyemiyor. Yani bizim tatlılarla kıyaslanmaz kesinlikle. Çok yoğun bir tadı var. Biraz böyle süngerimsi. Ve hani kolay kolay da yutulmuyor. Hemen yedim böyle gitmiyor. Yenir. Ama hani gidip özellikle de restorana bundan sipariş edeceğimi zannetmiyorum. Bu yerel tatlıyı çok sevemedik. Başka bir yerel tatlı deneyeceğiz. Buna mango stick rice deniliyor. Bildiğiniz mango. Bu pilav değil, hani bizim sütlaç gibi düşünün, öyle tahmin ediyorum. Bu da sütle, Hindistan cevizi sütü de olabilir. Sütmüş, ne sütü bilmiyorum. Bunu böyle üstüne atıyoruz. Bu ilk yediğimizden daha güzel. Ama yine bizim Türk tatlılarının yerini kesinlikle tutmaz. Şimdi sen ye bakalım. Yine sevmedin değil mi? Mango çok güzel. Tamam, ben anladım canım. Ya şekeri çok, yani bir tık daha ya şekerli olmalı. Bir şeyler eksik ama. Olmadı. Buradan ne anlıyoruz? Bizim tatlılarımız çok güzel, kıymetini bilmek lazım. Bir baklava. Vallahi yalan yok, kaç gündür hani yerel yemekleri deniyoruz. Bir dost doğru tutturamadık, hep de hüsranla sonuçlanmıştı. Ya Phuket'teki son akşamımızda Zula restoran çok iyi geldi bize. Hani bu arada Tayland'la ilgili de biraz bilgi vereyim. Mesela kaldığımız otelin sahibi Türktü. Rafet abi sağ olsun bayağı güzel bilgiler verdi. Mesela dedim sen nasıl kalıyorsun burada? Normalde Taylandlı biriyle evli ama vatandaşlık alamıyormuş. Alman için yani prosedürler çok ağır. Dedim nasıl kalıyorsun? Emekli vizem var benim dedi. 50 yaşın üstünde olduğunuzda eğer bankada bir yaklaşık 20.000 dolar, 25.000 dolar gösterirseniz
yıllık sadece $100 verip yani bir yıl Tayland'da kalabiliyorsunuz. Eğer hani 50 yaşın altındaysanız öğrenci vizesiyle kalınabiliyor. O zaman yalnız vize ücreti biraz daha maliyetli oluyormuş. Burada tanıştığımız bir taksiciyle konuştuk. Bu civarlarda fil safarisi ya da işte fille yarım gün bir gün geçirilecek çok aktivite var. Biz onlara gitmedik çünkü şey düşünüyorduk. Hani fillere acaba eziyet mi ediliyor, ne oluyor gibisinden. Ama öyle değilmiş. Taksici bize şöyle açıkladı. Buradaki tüm fillere devlet çip takıyormuş ve hepsini takip ediyormuş. Yani iyi bakılıyor mu, sağlıkları nasıl? Mesela yeni bir fil doğum yaptı. Hemen o yavruya çip takıp takip ediyorlarmış ilk günden beri. Hani bu güzel bir şey tabii. Tayland'ın bunu yapması, ne bileyim, ben o kadar da beklemiyordum, yalan değil. Instagram'dan bir hanımefendi sormuştu, tesettürlüyüm, acaba Phuket'e gelinir mi diye. Phuket'te neredeyse biz her sabah ezanıyla uyanıyoruz. Evet, doğru mu? Evet. Yani burada Müslüman çok. Phuket'te camide görüyorsunuz, tesettürlü Müslümanları da görüyorsunuz. Çok fazla. Tayland'ın genelinde %7 Müslüman popülasyonu varmış. Ve yani buradaki insanlar o kadar rahat ki sen Budistmişsin, Hristiyanmışsın, Müslümanmışsın, hiç kimsenin umrunda değil. Yani emin olun belki de Türkiye'den bile daha rahat burada gezersiniz, tatilinizi yaparsınız. Kaldı ki ben bu konuyla ilgili paylaşım yapınca yine sevgili takip edenlerim ve tesettürlü takip edenler demiş ki biz Tayland'ı gezdik, hiç bu kadar rahat olacağını da tahmin etmemiştik diyor. Hani velhasıl uzatmayayım, ister tesettürlü olun, hangi dinin mensubu olursanız olun, hiç bence Tayland için bu önemli değil. Çok rahat gezersiniz burayı. Yaklaşık bir hafta Phuket'teydik. Ne diyeceksin Phuket hakkında? Beklediğine göre nasıldı? Beklediğime göre daha az etkilendim ben. Yani böyle daha Balivari ya da işte Seyşellere yakın bir deniz, kum falan bekliyordum. Sanırım o kısım adalarda. Yani PP kısmı çok güzeldi ama Phuket'in o merkezi, o Patong bölgesi, yani biz uzun süre kaldığımız için de ben biraz sıkılmış olabilirim. Hani 2 gün görülüp o eğlence, o hareket sanki dönülebilir gibi düşünüyorum ben Phuket'e. Ya Phuket denilince hani insanların aklına böyle palmiyeler, beyaz kum, kristal su gelebilir ama Phuket'in ana karasında aslında öyle bir deniz yok. Onun için adalara gitmeniz lazım. O gittiğiniz adalarda konaklama imkanı yok. Hatta kimisinde denize dahi giremiyorsun. Dizine kadar ancak girebiliyorsun. Ama Phuket'in gece hayatı var. Çok dillere pelesenk olmuş. Onu da hani videolarda gösterdik. Çok bize hitap eden şeyler değil ama dünyada böyle bir eğlence de var. Evet. Onu da gördük. Yemekler çok kötüydü. Yani biz denedik. Ben hani yerel tatlara kapalı biri de değilim. Ona rağmen yok, olmadı yani. Bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Biz ne de denesek yerelde olmadı. Yani balık yedik. Balık lezzetsiz çünkü deniz suyu sıcak olduğu için balık güzel olmuyormuş. Noodle denedik. Yok, böyle jölemsi bir kıvamda. Ne denesek yerelde olmadı ama her türlü dünya mutfağı var. Hepsi var. Türk restoranı çok fazlaydı. Fiyatlar? Fiyatlar uygundu görece. Yani Phuket çok ünlü, popüler bir yer. Ben bir tık daha fazla olabileceğini düşünüyordum fiyatların ama fiyatlar ortalamanın altındaydı. Yani otel de hesaplı. Evet. Gerçi yine bizim geldiğimiz Mayıs ayı yüksek sezon değil, hatta ölü sezon. Ve bu ay yağmurlu geçiyor. Haziran da öyle oluyor. Ama hani benim için o çok etken değil. Yani biz hiç yağmura bile yakalanmadık. Evet, hiçbir olumsuz şey yaşamadık Yok. havayla ilgili. İşte bir de Tayland'ın genelinde var böyle bir şey. Ada kokuyor. Evet. Yani ada derken Phuket kokuyor.
Yani o kanalizasyon kokusu ve sıcak birleşince yemek kokularıyla beraber maalesef bayağı kötü oluyor. Bu Tayland'ın her yerinde var. Hani küçücük adasına gitsen de bunu görebiliyorsun. Peki bu Tayland'dan bizim son videomuz. Tayland'la ilgili ne diyeceksin? Çok değişik bir kültür. Ben insanlarını çok sevdim. Çok mutlular, çok pozitifler. Yani yaşam standartları onların da çok düşük. Ama ona rağmen böyle gerçekten çok keyifliler. Sebebi herhalde inançlarından. Ya onu da biraz Budizme bağlıyorlar. Evet. Hani kimisinde şöyle bir düşünce var sanırım. Biz hani bu hayatta böyle belki yoksuluz ama sonra iyi olacağız. Ödülünü alacağız gibi düşünüyorlar. Hani Cem Yılmaz'ın güzel esprileri var bu konuyla ilgili. Ben çok girmiyorum oraya. İnsanları çok tatlıydı. Ben o kültürü çok sevdim. Genel itibariyle eğlenceli bir ülke. Gece hayatı çok hareketliydi. Sıcaktı ama yani belki mevsime bağlıdır. Biz çok sıcak zamanda denk geldik. Yani Mayıs ayı çok sıcak oluyor Tayland için. Ama tekrar gelinir mi? Gelinir. Gelinir. Evet, gelinir. Beklediğinin üstünde miydi Tayland, altında mı? Phuket değil, Tayland. Üstünde. Yok, onu tamam. Düşündüm ama beklediğinin üstünde. Peki güzeldi. Phuket mi, Bali mi? Bali. Tamam. Duyuyorsunuz. Özellikle... Yani Phuket de çok güzeldi ama hani balayı rotası olarak Bali daha tercih edilir. Yani bence. kadın takip edenlerim özellikle çok soruyor. Phuket mi, Bali mi, balayı için neresi olur? Bence de yani tek bir yere gidilecekse ben Bali derim. Ama olur ya bu coğrafyalara gelinecekse Bali'ye de gidin. Oradan ucuz uçak bileti bulursunuz. Tabii öncesinde ayarlarsınız. Oradan Tayland'a da her türlü geçilir. Sırada hangi ülke var? Filipinler. Filipinlerin Boracay Adası'na gidiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.